Arkadaşlar merhaba. Size bugün farklı bir ottan bahsedeceğim. 5 parmak otu, yani bir elin parmakları gibi otumuzda da 5 tane parmak var. Şifalı otlarımızdan bir tanesi. Şimdi gidelim size bu otu gösterelim. Size tanıtmaya çalıştığım ot arkadaşlar 5 parmak otu. Meralarda, çimenlik alanlarda, orman kıyılarında, yol kıyılarında yetişen yabani otlardan bir tanesi. Bu ota neden 5 parmak otu denmiş arkadaşlar? Şu yapraklarında 5 tane parmak şeklinde ayrıntı olduğu için buna 5 parmak otu denmiş. Bakın şöyle göstereyim. Birinci parmak, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olmak üzere bu şekilde. Şuna da özellikle dikkat edin. Bakın şöyle 5 tane parmağı olan bir ot. Bakar mısınız? Ne kadar büyük, ne kadar güçlü. Eğer tarla kıyılarındaysa biraz daha belirgin oluşur. 5 parmak otu arkadaşlar 40 ile 70 santimetreye kadar boylanır. Şu gördüklerimiz çiçeklerinin olgunlaşmış hali, tohum yapıları. Şöyle çiçek kurulları oluşur ve bunlar sonra tohuma kalkar. Tohumları da küçük, böyle maydanoza benzeyen tohumları vardır. Küçük küçük minik tohumları vardır. Şöyle çiçek saplarıdır bunlar. Kurumuş çiçek saplarıdır. Fakat çok yıllık bir bitki olduğu için şu gördüğünüz bakın hepsi çiçek saplarıdır. Ve kurumuşlardır artık. Sonbaharın yağmurlarıyla birlikte tekrar dipten patlamaya başlamıştır. Şöyle tohumlarını size göstermeye çalışayım. Kök tarafına doğru inersek eğer burada bakın şöyle küme halinde 5 parmak otunun yapraklarını görebiliriz. Ne kadar güzel bir yeşil, koyu bir yeşil, canlı bir yeşil. Her biri 5 parmak şeklinde. Ne işe yarıyor bu otumuz? Çok şifalı. Yani en azından ağız sağlığıyla ilgilenen otlarımızdan bir tanesidir arkadaşlar. Mesela diş ağrısına çok iyi gelir. Diş eti iltihabına çok iyi gelir. Diş sızlaması, ağzımızda ne diyelim koku varsa koku giderici özelliği vardır. Herhangi bir rahatsızlığımız var diyelim ki ağzımızda, gargara yaparak bunu kullanabiliriz. Boğazımız mesela iltihaplandı, bademciklerimiz şişti. Bu otumuzu kullanabiliriz. En çok kullanılan aksamları arkadaşlar, yaprakları da kullanılır ama kökleri ve çiçekleri çok kullanılır. Gülgiller ailesinden olan bu otumuz çiçekleri de yaprakları gibi 5 taç yapraktan oluşur. Faydalı, yarayışlı, şifalı otlarımızdan bir tanesi. Şimdi hemen ben bir tanesinin kökünü çıkarayım ve size kökünü göstereyim arkadaşlar. Şöyle biraz çıkarması zor olabilir. Bakalım bıçak yardımıyla. Aslında bir çapa olsa daha da güzel çıkarırız. Yumrulu olan bir kök yapısı var arkadaşlar bunun. Özellikle dişiniz ağrıdığında mutlaka 5 parmak otuna müracaat edin. Ve bu köklerinden faydalanın. Nasıl zor geliyor arkadaşlar. Şöyle yumruları olan bakın havuç benzeri bir bitki. Nasıl kullanacaksınız? Şimdi diyelim ki dişiniz ağrıyor. Bu otu da buldunuz benim gibi. Dişinizi bununla tedavi edebilirsiniz. Mesela koparalım bir tanesini. Şu kadarcık bir parçayı alıp şöyle ben yine koparayım. Bıçakla keselim hatta. Şöyle bunları ziyan etmeyeceğim. Bakın bunu güzelce yıkadıktan sonra şu birazcık beyazlıyor zaten. Ağzımıza alıyoruz. Hangi dişimiz ağrıyorsa onun üzerine koyup böyle çiğnemeye başlıyoruz. Çiğniyoruz. Yani 15-20 dakika kadar, 10-15 dakika veya ağzımızı çiğniyoruz ve o dişimizin yavaş yavaş ağrısının geçtiğini görüyorsunuz. Bunu nereden biliyorum? Benim dişimde yine bir problem vardı. O dişimin ağrısını, sızısını geçirebilmek için çiğnedim. Sonra doktora gittim. Dişinizde bir şey yok dediler. Yani
Şifa aslında doğada diye hep söyleriz ya arkadaşlar. Burada da onu görüyoruz. Ben şimdi bu otları toplayıp şu köklerini iyice toplayacağım. Ve ondan sonra kurutacağım. Bir kavanoza koyup belli zamanlarda, dişimle ilgili artık sorun olduğu zamanlarda bunu çiğneyeceğim. Veya çiğnemek istemiyorsanız bunun sabah akşam çayını yaparsınız. Bir yemek kaşığı kadar, normal bizim Türk çayını nasıl demliyorsak o şekilde demliyoruz. Sabah akşam birer bardak içiyoruz ve bu şekilde bunun şifasından faydalanıyoruz. Diş ağrısı için mi? Hayır. Bademcik iltihabı, boğaz ağrısı, ağız kokusu, aklıma gelen diş eti iltihabı gibi birçok sorunda kullanabiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar bu şifalı olan bitkimizin köklerini ishal tedavisinde de kullanabiliriz. Yine aynı şekilde bunu kaynatıp suyunu içeceğiz ve bu tedaviden yarar sağlayacağız. Şu kuru dallarını atacağım ve bunların hepsini toplayıp arkadaşlar ben bu otu çok seviyorum. Çok kıymetli. Yani uzmanlar da bu otu özellikle önerir ve birçok ilacın yapımında da kullanılan otlardan bir tanesi. Tanen var içinde. Biraz acı bir tadı var ama böyle hindiba gibi, kara hindiba gibi acı bir ot değil. Nişasta tadı var içinde ama belirgin bir nişasta da değil. Yabani havucun tadını kısmen andırır. Tabii alabilirseniz. Böyle yapraklarını da kullanabilirsiniz. Salatalara doğrayabilirsiniz ama abartmamak gerektiğini söyleyeyim, ben size uyarayım. Çok fazla bunu daha çok yemeklerde değil de arkadaşlar şifalı özelliğini kullanabilirsiniz. Midenizde herhangi bir problem var, ülser veya reflü, gastrit gibi, o tedavi edici özelliğini yine kullanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bunun gülgiller ailesinden olduğunu söylemiştim. Sarı sarı aynı yabani gül kuşburnu otunun çiçeklerine benzeyen sarı sarı çiçekleri vardır. Yine bahar ayı geldiğinde size onun çiçeklerini de göstererek tanıtırım. Evet arkadaşlar, bu güzel bitkiyi size tanıtmış olmaktan mutluluk duyuyorum. Şifasını da mutlaka kullanın. Bu arada arkadaşlar bunun çiçeklerinden de faydalanıyor demiştim. Çiçeklerini lapa haline getirip yüzünüze sürdüğünüz zaman yüzünüzdeki yaşlılık lekelerini gideriyor ve yüzünüz parlak bir görünüm elde ediyor. Bu bitki böyle bir bitki arkadaşlar. Bakın yaprak şekline dikkat ederseniz çilek yaprağına da çok benziyor. Şöyle köklerini de göstermiş olayım. Bakın böyle bir kökü var arkadaşlar. Çok yıllık olan bu 5 parmak otumuz şifa barındırıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.